Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda neredeyiz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlikle girebildiği, hatta girdikten sonra bir sene kalabildiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teyiz. Şu an Tiflis'te bir günüm var. Siz de oldu ki Tiflis'e geldiniz. Böyle 1-2 gününüz var. Tiflis'te 24 saat dolu dolu nasıl geçer? Ne yeriz? Neler yemeliyiz? İşte fiyatlar ne kadar? Ne yaparız? Ne ederiz? Birlikte keşfedeceğimiz bir video olacak bu. Tiflis'e ben daha önce geldim ama böyle kapsamlı bir gezi rehberi tarzında bir vlog hazırlamamıştım. Bakalım Türkiye'ye sınır olan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te hayat nasıl, fiyatlar nasıl, yemekler nasıl birlikte keşfedelim. Sponsorumuz musluktan suyu güvenle içmemizi sağlayan Aura Sebilon Uni'ye teşekkür edelim ve Tiflis gezisine şu an itibariyle başlayalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Kuru söyleyeyim size, bir lari 14 küsür Türk lirası arkadaşlar. 15 diyelim biz ona düz. Yani bugün harcadıkça böyle fiyatları dedikçe 10 lira dedim ya mesela 150 TL olarak hesaplayın. 1 lari 15 Türk lirası. Ben böyle hiç böyle sosyal medyada içerik üretmediğim zamanları hatırlıyorum. Burada kaç alıyorduk biz. Şimdi biraz ne yazık ki lari biraz daha değerlenmiş. Euro istiyorsunuz. 1 euro 3 lari 12 sent arkadaşlar. Dolar istiyorsunuz. 1 dolar 2.70 lari. Bilginiz olsun. Yani kur hemen hemen böyle bu civarlarda. Hatta burada kur çok iyiymiş. Gelirseniz Gürcistan'a böyle kurlarla karşılaşacaksınız. Gidelim bir Gürcistan'ın güzel yemeği haçapuri yiyelim. Pide aslında. Trabzon bizim yağlamaya benziyor biraz. Haçapuri diğeriydi pardon. Adını unuttum onu. Göstereceğim gidince. Biz Karadeniz'de de ben Samsunluyum ya arkadaşlar. Biz her hafta sonu böyle kıymayı alırız bir gün öncesinden. Onu baharatlarla, soğanlarla işte maydanozla falan karıştırırız. Ertesi gün fırına getiririz. Her pazar sabahı kahvaltıda hemen hemen 2 haftada bir kıymalı yeriz biz. Kıymalı deriz. Pide yani. Samsun'un pidesi çok meşhurdur. Çok da lezzetlidir. Bir gün Samsun'a giderseniz mutlaka pide yiyin. Şimdi gidelim bir de Gürcistan'ın pidesini yiyelim. Nasılmış bir bakalım, keşfedelim. İyi bir yere gidiyoruz. Kaydedersiniz, gelirseniz siz de oraya uğrarsınız arkadaşlar. Arapça müziği duyuyor musunuz? Bakü'de de Arap nüfusunun turist yoğunluğu fazlaydı. Gürcistan'da da aynı şekilde var arkadaşlar. Bu bölgeleri geziyorlar, görüyorlar yani. Yüksek ihtimal ucuz. Bu arada şunlarla şehir turu yapabiliyorsunuz. Fiyatta anlaşırsınız gelirseniz. Kalabalıksanız bu şehri bunlarla gezersiniz. Arkadaşlar şimdi kafemizin adı Cafe Dapna diye bir yer. Ya burası aslında ilk defa gördük biz de, arkadaşlarımız söyledi. 3000'e yakın bir yorumu var. Puanı da iyi. Biz dün aslında Kafe Meydan diye bir yerdeydik. O ortasına yumurta kırılan var ya, onu yedik ama şimdi burada o yokmuş. Direkt haçapuri yiyeceğiz. Gelsin göstereceğim. Puanı ve yorumu iyi. Lezzeti nasıl bilmiyorum. Onu da söyleyeceğim. Bu burada Azerbaycan'da, hatta Kafkas ülkelerinin birçoğunda görebileceğiniz en meşhur içeceklerden biri. Armutlu gazoz. Şöyle göstereyim size. Geldiğinizde de mutlaka Gürcistan'a, Kafkas ülkelerine bu armutlu gazozu için seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum ama en azından burada meşhur olduğu için bana da ferahlık veriyor. Hoşuma gidiyor benim yani. Reklam değil bunlar, öneri. Yarım saat sürüyormuş ama bir haçapurinin pişmesi. Onu bilerek de buraya uğrarsınız. Haçapuri bu. Bu megruli haçapuri. İçi de peynir, dışı da peynir. Aslında bildiğimiz peynirli pizza da diyebiliriz buna. Bir tık daha farklı. Bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. 22 lirada bir fiyatı var. Bunun bilgisini vereyim size. Bir lira 15 liraydı. Yani 330 TL falan bunun fiyatı. Şöyle bakın. Bayağı büyük. 2 kişi gelirseniz 2 kişi yiyin bunu yani. 2 kişi yiyebilirsiniz. Doyarsınız. Bir de farklı bir tane var. Bunun adı neydi? Hatırlamıyoruz. Bunun adını hatırlamıyoruz. Bu bir şey lazuriydi. Bu da açık olanı. Ama ben bunun adı neydi onun adı? Açarski mi? Acarski olanı var. Ya bizim Trabzon yağlama gibi. Buraya görselini koydum. İlk tercihiniz o olsun. Sonraki tercihiniz bu olsun. Şahsi fikrim. Benim damak zevkime güveniyorsanız arkadaşlar. Afiyet şeker olsun. Çıkınca da tadını söyleyeceğim size. Arkadaşlar haçapuri çok lezzetliydi. Gerçekten içine kullandıkları peynir falan güzeldi. Eğer gelirseniz kafe şurası. Şöyle bir yer. Yazmıştım zaten aşağıya. Burada haçapuri yersiniz. Şimdi Tiflis'in, sizi burada antika pazarına getireceğim. Eski Tiflis tarafına geçeceğim. Bu kafenin hemen azıcık 200 metre ilerisinde antika pazarı var. Gelin bir oraya gezelim beraber. Burada eskiye böyle antikaya merak olanlar varsa arkadaşlar buradaki birçok şeyi sevecektir. Eski kitaplardan tutun plaklara, eski tabaklara, çanaklara, bardaklara, Sovyet döneminden ait şeylere. Yani her şey var burada. Antika pazarı. O dediğim kafenin 100 metre aşağısında hemen. Eski paralar, rozetler, yani neler isterseniz, saatler, her şey var. Bu pazarda. Eski halılar da var. Baksana şu fotoğraf makinelerine. Bu 50 lari
Bu 50'ler. Bu 50. 50. Bu 30 mu? Bu 30. O magazin da služi 100'lar. Magazin. Yani dükkanlarda 100 lira diyor. Bu ona 50 lira diyor. Madrid. Büyük. Desenli ya, biraz kıymetini şey satıyor yani yüksek. Ha. Antigua. Bu 50 lira. 50'ler. Bu Bu da 30'lar. 30'lar. Oralar no. Ha. Sen Türkçeyi nerede öğrendin Türkçeyi? Allah bir yer getirdim. İyi pazarlık yaptın Aziz ha. Ben 50'ye de alırdım. Tamam. İkisini 60'a aldı Aziz. Aziz'le beraberiz Tiflis'te. Ha, sen de hiç bilmiyorsun ya bu işi. Hayır, pazarlık yaparız da yaşlı amca gördüğümü pazarlık yapasım gelmiyor. Yerlerinde çarpı 2 yani. Doğru. Şu avizelere bakın ya. Bizde de hala kullanılan evler, eski evler var ya, şu avizelerden kullanıyorlar. Camilerde de var hatta, büyükleri bunların, kocamanları. Hatırlıyorum, çocukken şunlarla oynardım şöyle, o taşlarla, kristal taşlarla. Pazar büyük bu arada arkadaşlar. Devam ediyor böyle. Gidiyor. Şöyle toka sanırım bu saç toplama için şeyler. Şunlar. Eski plaklar. Bak, city tur diyor. Şehir turu yapabileceğiniz araçlar şunlar işte. Bunlar ne kadar abla? Şu 20 lira vereyim. Şu gold play çok 20 lira. Evet, 20 lira. Bu gold play. Gold play eski. Kaç sene eski? Kaç sene? 100 sene olur. O kadar. Ama конечно. Bu da Bundan var. Bundan var. Başka yok mu rozet? yok. Ay şu çok eski. 200 yaşında. Bu 200 yaşında. 200 yaşında. Bu 100 lira. 1908 diyor ama ya. Çok eski. Bu Fransa. 200 değil de gene bir 200 sene. 120 falan var herhalde. Burada 1900 yazıyor. Hayır. Bak. 900. Yok. Ay bu bak. Ha, 1848. Bu çok eski. 200 seneye yakın. Bu ne kaçları? Aa, bu çokmuş ya, yüzleri. Ay tamam. Şimdi kaç olur? Onu alamam. Yok, o çok. Dur buna bir bakayım. Onda yoksa gelip bunu alacağım. Bunu en son kaç yaparsın bana? Bu original gold. Basmati gold play. Anladım. Ha, çok güzel bu. Original. Bu yeni var. Yeni yapıyor bu. 15'leri yaparsın bunu, Bu 15. Original. 15'leri yaparsın. Çok ucuz. 15 yaparsın. Давай, okey. Tamam mı? Okey. Daha da yapardın da. Tamam. Bende şey var. Yüzleri var. Yüzleri bozabileceksin. Mehmet'i alıyorum arkadaşıma. Bizim Mehmet var ya arkadaşlar, değişik yollarda. O böyle şeyleri çok seviyor. Onu aldım bir tane. Sovyet döneminden şeyleri böyle saklamayı seviyor. Tabii ne kadar eski, ne kadar orijinal bilmiyorum da 100 senesi var dedi. İnşallah doğrudur. Bakayım, şunu getireceğim. Sen Gürcistan'da yaşıyorsun burada. Evet. Ama Ermenistanlısın ha? Yok. Gürcüsün. Ben Ermeniyim. Ha, Ermeni. Ha, burada yaşıyor, Ukrayna yaşıyor. Ha, Ukrayna, ikisi hepsinde. Evet. Türkiye'de de 2 sene kaldın. Ay 30'ları. Tamam. Türkiye'de 2 sene yaşadın mı? İki. Kayseri'de. Evet. Ne yaptın orada? Çalıştın. Çalıştı evet. Tamam. Çalıştı ama çok güzel. Hepsi öğretmeye. Sevdin. Çok Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abla Ermenistanlıydı. Tatlı bir sohbet ettik demin de. Ondan bir hem hatıra alayım dedim. Bir destek olsun. Hem de Mehmet bir şey istiyordu, böyle bir şey. Bir bu hoşuma gitti ya. Yani daha da hoşuma gitti dediğim, ben böyle zarar görmeyeni bu gibi, ama bunun 100 senelik olduğunu pek düşünmüyorum açıkça söylemem gerekirse. Memo kardeşim getiriyorum Gürcistan'dan ama. Kayseri'de çalışmış 2 sene. Ukrayna'da çalışmış, Rusya'da çalışmış. Şimdi burada çalışıyormuş. Böyle şeyler satıyor işte bu antika pazarında. Yani sevenleriniz varsa antika ürünleri, eski ürünleri, mutlaka bu pazara da uğrarsınız. Ziyaret edersiniz arkadaşlar. Şimdi başka bir noktaya, başka bir lokasyona doğru gidelim, gezilecek. Şimdi size göstereceğim bu cadde Tiflis'in en meşhur caddelerinden birisi. Rustaveli Caddesi. Gene araçlar geçiyor ama bol bol ağaçlandırılmış. Şöyle büyük geniş yollarla, böyle resmi devlet binalarıyla kapısızlı olan bir yer. Burada bir yürüyüş yolu var ve çok da serin, yani güneşten 5-10 derece daha, şu ağaçların önemini burada anlıyorsunuz. Çok daha serin bir şekilde geziyorsunuz. Rustaveli Caddesi burası. Buraya da geldiğinizde Tiflis'e mutlaka bu caddede bir yürüyüş yapın arkadaşlar. Bu manzarada gezin, dolaşın. Tiflis'in en büyük AVM'lerinden birisi. Galerya AVM diye geçiyor arkadaşlar. Nerede burası? Bu arada şurada da Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği'nin bir lokali var. Şurada hemen.
İsrail bayrağı, Avrupa Birliği bayrağı falan, Gürcistan bayrağı da. Çok İsrailli insan geliyor buraya dağlarda yürümeye. Yani İsrail'in gençleri çok fazla var Gürcistan'da. Hemen onun sol tarafı da Özgürlük Meydanı. Şimdi orayı da göstereceğim size birazdan daha yakından. Burası da en işlek caddelerinden, en kalabalık caddelerinden birisi. Özellikle şu AVM çok kalabalık oluyor. Hatta Gürcistan telefon, PlayStation almaya gelen insanlar genelde buradan alıyor. Onun bilgisini vereyim. Gürcistan'a kimlikle girebiliyoruz demiştim. Gerçekten pasaporta ihtiyacımız yok. Yeni çiftlik kimlik kartımızla girebiliyoruz. Sadece 710 TL bir harç pulu ödememiz gerekiyor. Biz Azerbaycan üstünden geldik. Azerbaycan vatandaşları hariç diğer ülke vatandaşları çıkabiliyor ama giremiyor. Biz kara sınırından Gürcistan'a geçtik, Tiflis'e. Bakü'den Tiflis 7 saat sürüyor. Hiçbir otel konaklama rezervasyonu, ne yapacaksınız, ne edeceksiniz diye herhangi bir sual de sormadılar. Direkt pasaportumuza mühürü vurdular, geçtik. Eğer Azerbaycan'dan Gürcistan'a geçecekseniz pasaportla girebiliyorsunuz. Ama Türkiye'den, Batum'dan, Ardahan tarafından Gürcistan'a girecekseniz yeni çiftlik kimlik kartımız yeterli oluyor. Bunu söyleyebilirim. Videoda bir beğeni, bir abone olmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Beğeni atıp abone olmanızı. Arkadaşlar şimdi Tiflis'in gene en meşhur yerlerinden birisindeyim. Old Tiflis'i diye geçen bir yer. Eskişehir, eski Tiflis tarafları. Ama buraya gezmeye başlamadan önce sizlere muhteşem bir teknolojiden bahsedeceğim. SIM-IO. SIM-IO nedir arkadaşlar? 180'den fazla ülkede internete bağlanabileceğimiz bir teknoloji. SIM-IO'da istersek bakiye yüklüyoruz. Kullandığımız kadar ödüyoruz. İstersek kendimize en uygun bir paketi seçip kullanmaya başlıyoruz. Bakiyeniz kaldı mı üzülmeyin. Bir sonraki seyahatinizde kalan bakiyenizi tekrar kullanabiliyorsunuz. SIM-IO'da OneSIM özelliği var. O OneSIM'i bir kere kurduğunuzda sonraki gideceğiniz hiçbir ülkede tekrar kurulum yapmanıza gerek kalmıyor. Çünkü SIM-IO'daki OneSIM özelliği sizi en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor. Yani sizi ikinci kez uğraştırmıyor. UğurIki kodumuz var. Onu SIM-IO'daki İO bakiye kısmından girdiğinizde $2 bir hediyemiz olacak. Açıklamada ve ilk yorumda bulunan kısım üzerinden SIM-IO'yu indirin. Yurt dışına gezerken, seyahat ederken internete anında bağlanmanın tadını çıkarın. Biz de şimdi Tiflis'in Eskişehir tarafını birlikte görelim, gezelim, keşfedelim. Var ya. Olur. Kilisenin orada. Şimdi Gürcistan, bu ne acaba la? Burada farklı birinin bir simgesel heykeli var, anıtı. Yüksek ihtimal şurada yazıyor ama bayağı silinmiş, gitmiş. Bir de Gürcüce yazmışlar, o yüzden anlamıyorum arkadaşlar. Şurada da şöyle bir sembolik bir şey var. Yüksek ihtimal bir anlamlı bir şey vardır ama ben bilmiyorum tabii ne olduğunu. Eski Tiflis tarafları buralar. Bu Arnavut kaldırımlarını gördüğünüz birçok noktada gezin, Eskişehir tarafını keşfedin ama bir öneri, bir tavsiye, bebek arabasıyla gelmeyin buraya, sizi çok zorlar ve rahat ayakkabı giyin, spor ayakkabı giyin, bilginiz olsun. Hemen etrafı da zaten böyle restoranlarla, kafelerle dolu. Şu taraf kafe, restoranlar hep bayağı bir. Şurada yine aynı şekilde işte kafeler, alışveriş yapabileceğiniz noktalar var. Şu caddede kafeler var. Şöyle sağlı sollu. Tabii akşamları buralar çok daha kalabalık oluyor. Şimdi biraz daha sakin. Eski Tiflis, Old Tiflis yazın. Bu bölgeler çıkacak. Şimdi biraz daha gezeceğiz. Biraz daha göstereceğim size. Şurada da her yerde park var. Yani Sovyet yaşayan birçok ülkede olduğu gibi burada da park var. Yeşillik var. Hava durumunu direkt bir 5-10 derece düşürüyor ya. Ağacın önemi çok etkili, özellikle yaz aylarında. Şimdi Tiflis'in hemen meydanında, merkezinde bir yer burası da. Bu güzel, büyük bir nehir arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz köprü de Barış Köprüsü. Cam ve çelikten yapılmış. 2010 yılında açılan bir köprü hemen karşısındaki. Bu nehrin hemen şu kıyılarında tekne turları yapabiliyorsunuz. Nehri tekneyle gezip keşfedebiliyorsunuz. Eğer onların fiyatlarını görürsem de söyleyeceğim, size aktaracağım. Hatta yapabilirsek bir turda yapacağım. Yani baktığıma göre Türkiye'den doğuyor bu nehir arkadaşlar. Kars bölgesinden doğuyor. Gürcistan'dan, Türkiye'den ve Azerbaycan'dan geçen bir nehir. Hazar Denizi'ne dökülüyormuş hatta. Şöyle bak göstereyim size. Tekne turları yapıyor insanlar. Şimdi gezeceğiz daha buraların, bak şu kiliseler, heykeller, kale, oralara çıkacağız. Teleferik var şurada. Belki teleferik yapacağız. Belki yukarıya yürüyerek gideceğiz. Şurada Tiflis Ana var hemen şu karşıda, onu anlatacağım size. Şurada büyük devasa bir heykel var. Tiflis'in anası, Gürcistan'ın anası. Şu şehir şuradan böyle tatlı görünüyor. Eski evler böyle. Çok ayrı bir havası var. Videoya başladığımız yer de hemen şu meydan kısmıydı. Çok güzel görünüyor bu kısımlar. Şöyle bakın. Akşamları trafik oluyor Tiflis'te de bayağı. Hep bu bölgeler Eskişehir tarafları arkadaşlar. Bu arada Türkiye'den çok fazla gelen var Gürcistan'a. Gitgide artıyor bu. Çünkü vize derdi yok ve genel olarak yani lari, evet bir lari 15 Türk lirası ama işte 10 liraya bile
15 lira yani 150-200 TL şey yiyebiliyorsunuz. O haçapurilerden yiyebiliyorsunuz. Şehir merkezlerinde bir tık daha böyle turistik noktalarda pahalı tabii fiyatlar ama hep bu bölgelerde eski Old Town tarafları diye geçiyor. Gürcistan Eskişehir tarafları. Yani Gürcistan sizde çok güzel bir hava yaratır. Yani ilk defa seyahat edeceksiniz. Bir ülkeye gitmek istiyorsunuz ama çekiniyorsunuz. O ülkelerden birisi de Gürcistan olacaktır. Yani Azerbaycan'a da gidebilirsiniz, Gürcistan'a da gidebilirsiniz. Çekinmeden gezebilirsiniz. Tek tük de olsa Gürcü insanlar, bu bölgedekiler Türkçe öğrenmişler, konuşuyorlar arkadaşlar. Sizinle sohbet ediyorlar. Güzel bir yer, tatlı bir yer Gürcistan'da. Mutlaka gelin gezin. Daha da gezilecek noktalar var. Keşfedeceğiz şimdi daha. Biraz daha dolaşacağız. Ve Azerbaycan'dan sonra burası biraz daha serin geldi hava olarak. Daha iyi. O kadar sıcak değil. Güzel yani. Demin karşıdan gösterdiğim Barış Köprüsü'nün oraya geldim arkadaşlar. Size dibinden de göstereyim. İnsanlar da geliyor buraya. Aslında Eskişehir, eski Tiflis ile yeni Tiflis tarafını birbirine bağlayan bir köprü de diyebiliriz burası için. Bu Kura Nehri'nin üzerinde 2010 yılında inşa edilen bir yer burası da. Amacı ülkenin modernleşme sürecini ve barışa olan bağlılığını simgeliyor. O yüzden böyle güzel bir yapı yapmışlar. İki şehri birbirine bağlayan bir yer. Tekneler geçiyor. Bayağı Türk kafilesi var. Yes. Can you tell me your YouTube channel? Okay. Tekne turundayız. Arapça müzik açtılar çünkü diğer müşteriler Arap olduğu için. Duyuyorsunuz değil mi? Birazdan kıstıracağım, anlatacağım. Fiyatlardan da bahsedeceğim. Arkadaşlar müzik durdu. Müzik durmuşken konuşalım. Bu nehrin üstünde tekne turları böyle yapabiliyorsunuz. Bir de nerelere gidecek bilmiyorum ama gittiği yerleri göstereceğim size. 60 liradan fiyat açıyorlar. Yani yaklaşık kaç TL yapıyor? 9 TL yapıyor değil mi? 9.000 liradan bir fiyat açıyorlar gibi düşünün. Biz onu yarı yarıya indirdik. 30 liraya kadar indirdik. Bence daha da indirirdik. Ama orada artık sabit kaldık 30 lirada. Siz de mutlaka pazarlık yapın. Gürcistan'da ne alırsanız, ne yaparsanız yapın, pazarlık yapın. Çünkü pazarlıkla birçok işinizi çözüyorsunuz. Bu tarz ülkelerde, bu bölgelerde. Bunu söyleyeyim size. Turistik bölgelerde, çünkü turist gördüklerinde farklı fiyatlar çekiyorlar. Yalan değil. Oluyor bu. Buna dikkat edersiniz. Nehir turu yaparsınız. Üstü kapalı, çok güneş almazsınız. Ben şimdi video için karşıya geçtim. Göstereyim size hatta. Şöyle nehirde bir Tiflis turu güzel oluyor. Ağaçların eşliğinde. Belki bir şelale gibi bir yere gidecek herhalde. Kiliseleri görüyorsunuz, sokakları görüyorsunuz, caddeleri görüyorsunuz. Öyle yapıları görüyorsunuz, tarihi yapıları. Nehrin üstünde geziyorsunuz. Yarım saat sürüyormuş. Farklı bir hava olur sizde de. Farklı bir hava katar. Tiflis'i nehirden görürsünüz arkadaşlar. Güzel şehir ya. Tiflis bence genel olarak tatlı bir şehir. Mimari bakımından böyle doyuracak bir şehir. Keyifli bir şehir. Hatta Aziz'e de soralım. Aziz de Bakü'de yaşıyor ama Tiflis'i beğeniyor musun abi? Beğeniyorum. Yani Çok güzel bir şehir. güzel, tatlı bir şehir değil mi? Yani gezmesi keyifli Ara geliyor sıra, bana. Evet, yani 2 günlük böyle hafta sonu böyle gelip gezilebilecek bir yer. Evet. Yani Türkiye'den de gelebilirler, Azerbaycan'dan da gelebilirler. 2 Çünkü günlük vize de yok. vize yok. Evet. Biletler Türkiye'den buraya daha Uygun. oluyor. Yani 3 gibi neredeyse biraz daha pahalıya buraya gelinebiliyor. Evet. Gene müzik açıldı. Arkadaşlar bir kafeye oturduk. Çok yorulduk. Sıcak böyle insanı yorabiliyor biraz. Size fiyatlarda bahsedeyim. Yani ortalama fiyatlar söyleyeceğim. Her şeyin fiyatı değil. Kahve içmek istediğinizde 5 ila 14 lira arasına sıcak soğuk kahvelerin fiyatı değişiyor. 1 lira 15 lira unutmayın. Yani 5 ila 14 lira arasına sıcak soğuk kahve içebiliyorsunuz. Ya da burada işte ev yapımı limonatalar var. 14 liraya 1 litre ev yapımı limonata içebiliyorsunuz. Tatlı yemek istediğinizde de tatlılar cheesecake 14 liraymış mesela. Dondurmalar 11 lira diyor. 3 top sanırım. Tiramisu 14 liraymış. Siz buraya gelecek insanların bu fiyatları bilmesinde fayda oluyor her zaman. Ben o yüzden söylüyorum bunları. En azından geldiklerinde yabancılık çekmiyorlar. Yani az çok ne ödeyeceklerini biliyorlar. Tarih olarak da 2025 ayının Temmuz ayının sonlarına doğru geldik artık. Bunun da bilgisini vereyim yani. Sonlarına doğru yaklaştık. 2025'in fiyatları bunlar yani. Yemek yemek istersek de çok değişiyor burada ama biz 3 kişi
En merkezi yerde bile 80 liraya, 90 liraya, 75 liraya 3 kişi doyuyoruz. Onun da bilgisini vereyim. 60 liraya da doyarsınız. İçeceklerle beraber 70 lira falan olur. En merkezi yerde lokantalarda. Daha ucuza da bulamaz mısınız? Bulursunuz. Bunları da söylemek istiyorum sizlere. Şimdi bunu biraz ferahlayalım, bir şeyler içelim. Sonra tepeye çıkacağız, kaleye çıkacağız. O size o gösterdiğim o heykelin oralara gideceğiz. Oralarda da bir şeyler konuşuruz, anlatırız. Bir şey biz ferahlayalım sadece. Tiflis tercih edilen bir lokasyon ya. Yani Türkiye tarafından gerçekten insanların çok tercih ettiği, geldiği bir lokasyon. Çünkü vize yok, pasaport derdi yok. Kimlikle, yeni çipli kimliklerle gelebiliyoruz. O açıdan gelen gidenimiz çok buraya yani. Türkiye'den gelen giden çok. Çok da köpek kedi var sokakta, biliyor musunuz? O kadar da tatlılar, o kadar da tatlılar anlatamam size yavrularım yani. Nasıl bakıyorum? Çok üzülüyorum bu hayvanlara, biliyor musunuz arkadaşlar ya? Yani elimde avucumda olsa var ya, onlara öyle güzel yerler yaparım, öyle güzel yerlere bakar beslerim ki onları anlatamam size. Şimdi Tiflis'i yukarıdan göstereceğim arkadaşlar. Bu teleferiklerle yukarı çıkabiliyorsunuz. Herhalde bir 5 dakika falan sürüyordur. Ama sıra bayağı oluyor. Şimdi bilginiz olsun, bizim kredi kartları, hesap kartları geçiyor. Okutup hiç sırayı beklemeden yandan geçebilirsiniz. 5 dakikaya. Fiyatı da 2-2,5 lira arası. Sanırım 2,5 liraya. Yani 15, 30, 35, 40 liraya tepede olacaksınız. Şehri yukarıdan bakalım nasıl görünüyormuş. Buraya da gelirseniz teleferikle çıkın. Eğer ben yürüyeceğim derseniz yarım saatte de herhalde yukarı varırsınız yürüyerek. Ama sıcakta yürümek zor olabilir. Bunun bilgisini vereyim. Benim bozuldu. Benim telefon kırıldı ya Mustafa. Ya yukarı çıktık. Çok hızlı bir yağmur başladı arkadaşlar. Şansımıza. Ferahladık biraz ama yukarıda da yakalanmasak iyiydi. Şöyle manzarayı göstereyim size, Tiflis'i yukarıdan. Hep şu gezdiğimiz yerler buralar işte. Her turiste Türk arkadaşlar. İnanılmaz gelmişiz Tiflis'e. Ziyaret etmişiz buraları. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Şurada böyle mekanlar da var aslında. Kafeler, mafeler var. Ve görkemiyle, endamıyla bizi karşılayan Tiflis'in annesi Kartlis dede arkadaşlar. 1958 yılında Tiflis'in 1500. yılı için yapılan bir anıt burası. 20 metrelik dev bir heykel. Şehrin her yerinden görüyorsunuz, her yerinden. Sol elinde dostlar için şarap var. Sağ elinde düşmanlar için kılıç var. Gürcü halkının hem misafirperverliğini hem de kararlılığını simgeleyen bir heykel. Buraya da teleferikle çıkıp hem bu heykeli görüp hem de şehri yukarıdan izleyebilirsiniz. Gerçekten çok büyük, devasa bir heykel. 20 metre. Arkasını da göstereyim size, arka manzarasını. Şimdi bu heykelin arkasında da şu taraflarda botanik bahçesi var. Eğer geldiğinde ziyaret etmek isterseniz orayı da ziyaret edersiniz arkadaşlar. Ama orası da ücretli. Yani aslında buradan da çok güzel görünüyor bu arka taraf. Yeşillik, ağaçlar falan, orman güzel görünüyor gerçekten. Şu tepedeki otel herhalde ya. O ne öyle, baksana. Otele benziyor biraz. Şurada bakın arkadaşlar. Oraya bir şey yapmışlar. Kartlis Neda'nın heykeli burası. Tiflis'in annesi arkadaşlar. Şehrin her yerinden görüyorsunuz dediğim gibi. Gideceğiz. Burada biraz dinleneceğiz. Sonra yüksek ihtimal ya yürüme ya teleferikle aşağı ineceğiz. Ve Gürcistan'da bir yemek yiyeceğiz. Sonra da havalimanına gideceğiz. Havalimanından ülkeye döneceğim. Ülkeden hemen hiç beklemeden sabahına yeni ülkeye gideceğim. Onu siz bir sonraki videoda göreceksiniz. Havalimanına gitmek için de yapmanız gereken birkaç şey var. Toplu taşımalar da gidiyor ama ben otobüs 357 miydi Burak? 337 miydi? 337. 337 ne oldu? Otobüsler gidiyor sanırım. Bir de Bolt uygulaması var burada. Azerbaycan'daki gibi aynı Bolt uygulamasını burada da kullanabiliyorsunuz. Onu indirip taksi çağırıp oraya gidebilirsiniz. Biz öyle yapacağız. Fiyatı ne kadar tutar? Onları da zaten kapatmam. Havalimanında videoyu bitiririz. Aktarırım. Çünkü havalimanından geldiğiniz Tiflis'e, havalimanından merkeze geliş de aynı olacak yüksek ihtimal. Gidiş de aynı olacak. Onları da yemekten sonra gösteriyor olacağım. Ama şu anda burada bir keyif yapalım. Arkadaşlar biz yemek yemeye geldik şimdi. Restoran adını vermiyorum. Ya şöyle, burada bunu Avrupa'da birkaç videomda da söylemiştim. Genel olarak böyle çalışan insanlar güler yüz böyle kullanmıyorlar ya. Güler yüzlerini eksik tutuyorlar böyle mekanlarda. Bu beni çok mutsuz ediyor. Ya da biz Türkiye'de böyle mi alıştık bilmiyorum ama insan en azından bir yani biz merhaba dediğimizde merhaba derken güler ya da giderken teşekkür ettiğimizde güler. Yok, soğuklar ya. Avrupa'da da bu bazı ülkelerde böyleydi. Burada da öyle yani. Ama gene fiyatları söyleyelim. Salatalar 12 ile 20 lira arası değişiyor. Bir tane sadece Sezar salatanın karideslisi 35 liraya, bilginiz olsun.
Çorbalar 14 ila 17-18 arası, 19 arası değişiyor çorbalar. Biz 2 tane Adjarayan haçapuri söyledik arkadaşlar. Göstereceğim onu, bu videoda göstermedim ama biz dün yemiştik. Benim en sevdiğim, mutlaka yersiniz siz de onu. 20 lira tanesi. 300 lira yani. 3 tane de hınkali söyledik. 2 kuzu etli, bir dana etli. Onlar da 15 ila 20 lira arasında değişiyor. Bu söylediğimiz yemekler buranın en meşhur, artık en yöresel, en bilinen yemekleri Gürcistan'ın. Size geldiğinizde mutlaka tadarsınız. Gelsin, göstereceğim. Sonra havalimanına gideceğiz. Çünkü uçağımızın kalkmasına 3 saate yakın kaldı. Az kaldı yani. Yiyelim bakalım, sonra geçelim. Tadını da söyleyeceğim size, gelsin. Meydandaydı ama. Meydandaki herhalde bir lokandayız. Size bir tavsiye. Google'dan yorumlara bakın. İnsanların yani lokantaları ararken yorumlara ve puanlara bakın. Öyle yiyin. Çok önemli bunlar çünkü. Sabahki yediğimiz yer iyiydi ama. Haçapuri yediğimiz yerdeki çocukların, o çocuk fena değildi, tatlı bir çocuktu, gülüyordu, ilgileniyordu yani. Acarayan haçapurimiz geldi. Şimdi tereyağı, değil ama bu şey margarin gibi. margarin gibi, ben de tereyağı gibi değil, evet. Yumurtamız da yanında. Bu nasıl yenir? Bunu böyle, içinde peynir var. Böyle karıştırıyoruz. O yumurta böyle karıştırdığımızda içinde pişiyor. Çok güzel bir şey çıkıyor ortaya sonra. Bunu çok seviyorum ben. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Bak 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 bak. Allah 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 Allah. Şöyle bir güzellik yok. Bakü'den beraber geldik. Bugün doğum günü kutlu olsun diyoruz Aziz'e. Aziz Alkılıç. Teşekkür ederiz. Burada da Burak Durgun var. Şu an karım arıyor. Seninkinde Karım aradı arkadaşlar. Ben en son şey yaptım abi. Eşim aradı, açmam gerekiyor. Ben Efendim aşkım? Arkadaşlar, Gürcü mantısı. Şöyle, tadı lezzetli. Bu arada Acarayan haçapurinin de tadı çok güzel. Bilginiz olsun, çok beğendim. Afiyet şeker olsun, yiyelim, havalimanına gidelim. Sonra Türkiye'ye dönelim, artık memleketimize dönelim. Yani taksiyle gideceğiz, Bolt uygulamasıyla. Unutmayın bu uygulamayı. Kullanın hem Azerbaycan'da hem Gürcistan'da. Arkadaşlar, havalimanındayız. Artık eve dönüş vakti geldi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video yeni ülkedeyiz. Nerede oluruz bilmiyorum ama. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'dan bir 6 saat beklememiz var. Sonra Burak İzmir'e gidecek. Ben Ankara'ya döneceğim. Eşyaları yenileyeceğim. Sonra hemen yeni bir seyahate çıkacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.